Biz dağ Yahudilerini arıyoruz da onlarla böyle normal konuşmak istiyoruz. Erdoğan'ı sevmiyorum ben. Asıl kök Irak'ta. Irak. Tarımla mı Ben geçinirsiniz? İsrail'de yaşıyorum. Sen İsrail'de yaşıyorsun. Hindi. Bir kolum Azerbaycan, bir kolum İsrail. Benim 2 vatanım var. Burada taksiler bekliyor. Yeni videodan herkese selam dostlar. Biz şu an Kuba'dayız. Azerbaycan'ın farklı bir şehrinde Kuba'dayız. Kuba'ya çok yakın bir köy varmış. Dağ Yahudilerinin yaşadığı bir köymüş. Onlara gidip tanış olmak istiyoruz. Onlarla konuşmak, onların kültürlerini anlamak istiyoruz. Kuba'dan hemen böyle bir 300-400 metre ilerideymiş bir köprü varmış. Köprüden geçiyorsun. Orası Dağ Yahudilerinin yaşadığı köymüş. Şimdi sizlerle birlikte oraya gideceğiz. Orada bir sinagog var. Orayı ziyaret edeceğiz. Müze varmış. Müzevi varmış. Orayı ziyaret edeceğiz ve bulursak insanlarla konuşmaya çalışacağız. Kültürlerini tanıtmaya çalışacağız. Dillerinden, direkt onların dillerinden öğrenmek istiyoruz. Türk kişi giyimleri. Türk erkek giyimleri. Burada kişiye erkek diyorlar. Bizde kişi hani tek kişi olarak söylenir ya. Burada kişiye de nefer diyorlar. Biz mesela 2 neferiz. 2 kişiyiz dersek 2 erkek anlaşılıyor burada. Kuba'ya da gelirken otogardan kişi başı 6 manata ufak otobüslere binebiliyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık olarak yol 2,5 saat sürüyor Bakü'den buraya. 2,5 saat sonucunda buraya ulaşıyorsunuz fakat yol mu biraz kötü yoksa araba mı biraz kötüydü? Araba çok küçük olduğu için böyle boşluk bile yok arada. İnsanlarla böyle iç içesiniz ve boyunuz uzunsa rahat edemezsiniz. Evet. Ama genel olarak iyi yani gelebilirsiniz ama taksi de kullanabilirsiniz. Taksi var, paylaşımlı taksi. Paylaşımlı taksilerle de pazarlık yapıyorsunuz. Benim 1-2 arkadaşım o şekilde gelmişti daha önceden buraya. Yaklaşık olarak kişi başı 15 manat falan vermişlerdi. Yani tercih sizin. Biz otobüste gelmek istedik. Direkt Deneyelim dedik. Aynen. Nasıl deneyim falan. çok da araba gürültüsü var ya. Of. Şurada limanları taksi yapmışlar. Evet. Bakın yine orada bir Türk bayrağı var. Bu Kuba taraflarında çok fazla Azerbaycan bayrağı ve Türk bayrağını yan yana görebiliyorsunuz. Şehitlik mi acaba orası yoksa park mıdır? Birazdan göreceğiz. Şu karşısı Dağ Yahudilerinin köyü. Birkaç araştırma yaptık fakat onlardan duymak istiyoruz. Ondan dolayı en son böyle bizim bildiklerimiz, yani çünkü internetten öğrendiğimiz bilgiler yanlış çıkabiliyor. Direkt onların ağzından öğrenmek istiyoruz. Ne oldukları, mesela farklı bir dil konuşuyorlar mı? Burada geldiklerini. Azerbaycan Türkçesi mi konuşuyorlar yoksa nasıl geldiler, sürgün mü edildiler? Bunların hepsini sormak istiyoruz onlara. Kudiyal yani yanlış telaffuz etmiyorsam Kudiyal çay imiş burası. Hava Bakü'de biraz kapalıydı. Burada daha da kapalı. Çünkü burası biraz daha yüksek tarafta kalıyor. Rakımı kaç tam bilmiyorum ama bayağı yüksek yani. Bakar mısınız? Dağlarla çevrili zaten. Köprünün 2 başında da böyle aslanlar var. Kırmızı kasaba, Red Village. Kusar'a buradan gidiyorsunuz.
Bir de Şahdağ Turizm Merkezi varmış. Kayak yapabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Şurada da 19. asırdan kalma, ismini telaffuz edemediğim Kudyal Çay sanırım köprüsü ilerideymiş. Karşıya geçelim. Bak burada da paça satıyorlar. Mal eti diyorlar. Mal eti koyun muydu? Dana mı oluyordu? Merhaba abi. Nasılsın? Çok sağ ol. Çok. İsmin nedir? Adil. Adil. Burada mı yaşıyorsun? Ha. Dağ Yahudilerinden misin abi? Yok. Dağ Yahudileriyle biz böyle bir konuşabilir miyiz? Böyle tanıdığın var mıdır? Azerbaycanca. Olur. Onlar Azerbaycan dili mi konuşuyor? Evet, evet. Türkçe anlaşabilir miyiz onlarla? Ha. Normal böyle konuşabilir, anlaşabiliriz değil mi? Nasıl bir evet. Kimle konuşabiliriz mesela? Aha göre burada kim var burada? Buralarda birisi var mıdır hiç? Ha, yok değil Yahudilerden burada. Merhaba. Yoktu burada. Yok mudur? Abi buraya gel. Abi orada Çaynoy var. Çaynoy. Baba dur etajını. Baba. Git oraya gir. Ham Yahudiler oradadır. Tamam, tamamdır. Tamam. Sen Azerbaycan Türk'ü oluyorsun değil mi abi? Azerbaycan Türkiye. Lezgi değilsin, Yok. normalsin. Normal Azerbaycan. Tamamdır. Tanıştığıma çok memnun oldum. Sağ ol. Şad oldum. Sağ ol. Görüşmek üzere. Lezgi burada var. Lezgi misin abi? Vallahi. Şaka yaptım. Ya süpersiniz. Abi bir şey soracağım ya. Azerbaycan'da çok dikkatimi çekti. Dişler hep altın oluyor değil mi? Neden? Güzel günendi doğru. Güzel göründüğü için mi? Yok. Ne için yapıyorsunuz? Zaten belə də olub da məndə. He. Ha, qızıl dişə görə. Çok fazla gördüm de. Yox, belə görünüş yaxşı olsun. Ha, görünüşü güzel olsun diye. Çok güzel gözüküyor. Süper. Yaşlar kaç? Yaşınız kaçtır? 58. 58 maşallah, hiç durmuyorsun ha. Cavan Vallahi. oğlandır. He? Yaxşı qalıb. Yaşı. Genç. Türkiye. Biz İstanbul'dan geldik. Zeytinburnu'na yaxın mısın? Zeytinburnu yakın. Gazi Osman Paşa'da oturuyoruz. Damadım orada yaşıyor. Aa süper. Zeytinburnu'da yakın. Yakın. Türk mü damadın? Aa süper. O zaman sen Türkiye'ye geldin. Getməmişəm, gedəcəm. Ne zaman geleceksin? Bir ay. Bir ay sonra. Süpersin. Başımızın gözümüzün üstüne. Cansınız. Görüşmek üzere. Sağ olun, sağ olun. Evet abi. Yani Dağ Yahudilerini bulmak için yola çıktık. Çok güzel insanlar tanıyoruz ya. İnanılmaz mutlu oldum şu an. Bakar mısın şu yapıya falan? 2010 yılında yapılmış galiba. Evler şey gibi, böyle şato gibi, baksana. Güzel ya, evet. Şato gibi değişik evler. Şunlar da Sovyet ülkelerinde de hep var. Moldova'da da gördük. Gürcistan'da da vardı. Gazlar bunlar. Aynen. Dışarıda. Bakın, gazlar hep dışarıda. Kırmızı kasaba. Kırmızı kasaba denmesinin sebebi, yani evlerin renkleri sarı burada. Çatıları kırmızı. Ondan dolayı olabilir. Burada da bir Haydar Aliyev Parkı galiba. Haydar Parkı yazmış. Haydar Aliyev Parkı'dır. Düz değil mi? Çok Dümdüz. güzel, dümdüz ya. Bakar mısınız? Çok güzel duruyor. Evler bildiğin şato gibi ya. Şu dayıyla konuşalım, gel. Renklere baksana, ne kadar güzel. Gel. Evler çok yaşlı. Merhaba. Hoş bulduk. Köyü gezmeye geldik de çok güzelmiş köy. Çok hoşumuza gitti. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Baksana renklere ya. Dayı çok sallamadı. Yapacak bir şey yok. Yani herkes böyle güreş şekilde olacak diye bir şey yok sonuçta. Evler inanılmaz güzel ya. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Kapı girişi. Ne güzel yapmışlar. Çok güzel.
Sokakların üstünden boruları geçirmişler bu şekilde. Beş köşeli yıldız. Yahudiliğin simgesi yani. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın. Evlerin çatılarından çıkan borular böyle geliyor. Buradan da buraya dökülüyor. Buradan da gidiyor. Öyle. Merhaba. Okuldan mı gidiyorsun? Konuşalım mı biraz? Rahatsız olur musun kameradan? Sıkıntı olur mu? Süper. İsmin nedir? İlgün. İlgün. Sen bu kasabada mı yaşıyorsun? Evet. Azerbaycanlı mısın yoksa Evet. dağ Yahudilerinden misin? Evet, Azerbaycan'da. Azerbaycanlısın. Peki biz bu dağ Yahudilerini nerede bulabiliriz? Onlarla konuşmak istiyoruz. İleride mi daha? İleride mi Evet, kalıyor? Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 10. 10. sınıf. Çok güzel. Derslerin nasıl? Yaşlı değil mi? Güzel. Türkiye'deki kardeşlerine söylemek istediğin bir şey var mı? Selamlar. Görüşmek üzere. Sağ ol. Kendine iyi bak. Evler yani tahminimce bayağı eski duruyor. 70-80 belki de 100 yıllık, bir asırlık vardır. Kapı girişleri çok hoşuma gitti şunlar ya. Kocamanlar. Köyün merkezi galiba ileride kalıyor. İleriye doğru yürüyoruz biz de. Bak, 2 tane güvercinler var, görüyor musun? Çatı şeylerinde. Bildiğin saray gibi ya. Bakar mısınız? Bu taraf saray gibi, bu taraf normal. ...1999 yılında inşa edilmiş. Şu evlere bakar mısınız ya? Gerçekten hayran kalıyor insan. Çok güzel ya. Şimdi neden kırmızı kasaba denildiğini anlıyorum. Baksana renge. Bak hep kırmızı. Kırmızı. Kırmızının tonları hep. Çok güzeller ya. Burası dağ tarafında kaldığı için arkadaşlar genelde buraya insanlar edindiğim bilgilere göre yaz aylarında daha çok geliyorlarmış. Yani buraları bir nevi yazlık olarak kullanıyorlarmış. Çünkü burası deniz tarafından yüksekte kaldığı için yazın daha serin oluyor. Ondan dolayı burada yaşayan insanlar burayı daha çok yazın kullanıyorlar. Ondan dolayı çok fazla da insana rastlayamıyoruz sokaklarda şu an. Merhaba. Sinagog ne tarafta kalıyor? Sinagoglar çoktur. He? Sinagoglar çoktur. Ne tarafta kalıyor? Altı. Bir tane de gelip Tamam. düş aşağı sola. Tamam. Müze de orada, sinagog, 2 tane sinagog da orada. Tamam. Biz dağ Yahudilerini arıyoruz da onlarla böyle normal konuşmak istiyoruz. Ne demek istiyorsan? Sen dağ Yahudisi misin? Yahudi yok. Konuşabilir miyiz? Yok. Valla. Erdoğan'ı sevmiyorum ben. Biz normal öyle çekim Ben de yapacağız. normalim, ben de. Boş ver Erdoğan abi. Biz dağ Yahudilerini, kültürlerini tanımak istiyoruz. Allah kimliği olsun. Bunlar hamısı Yahudi. Evet. Buraya ne zaman gelmişsiniz abi? Ki Siz. ben burada doğmuş. İşte ne zaman gelmişsiniz, buraya yerleşmişsiniz? 400 yıl. 300-400 yıl önce. Oo, bayağı olmuş. İran tarafından gelmişsiniz galiba. O taraftan. Ben öyle duydum da net bilmiyorum. Ondan dolayı sizinle sohbet etmek istiyorum. Hani gerçek bilgileri öğrenmek için. Gerçek istiyorsan Kamerayı da sana tutmuyorum. Kendime tutuyorum. Seni göstermiyorum. Sıkıntı tutmak yok. lazım değil. Sıkıntı yok. Irak. Hı hı. Asıl kök. Asıl kök Irak'tan. Irak. Irak'tan İran. Hı hı. İran'dan İspanya. Hı hı. İspanya bilirsen. İspanya. Ha.
İspara. İsfahan. İran'ın bir kenti. Yok. İspanya yoktu. Arjantin bu futbol var. Evet, İspanya. İspanya'dan gene İran'a. Ya gene oradan İran'a. İran'dan buraya. Buraya. Burada bize şah böyle bir dağ gidin yaşayın buradan buraya. 400 yıl, 300 yıl oldu. 300 yıl, 400 yıldır. Peki burada ne iş yaparsınız siz? Tarımla mı Ben geçinirsiniz? İsrail'de yaşıyorum. Sen İsrail'de yaşıyorsun. Hindi. Normalde. Buraya yazlık olarak mı kullanıyorlar? Yok. Ki, Yaşayanlar oluyor mu burada? Kışın da yani. Var. Kışın çok çetin oluyor mu burası? Yok. Var gaz var, her şey var. He, güzel. Çok güzel. Çok şey İsrail, Germanya, Amerika. Evet. Ben 10 günde sabah giderim. He, gidiyorsun. Yarın gidiyorsun. İsrail'e döneceksin. Burada dursan ya. İsrail şu an sıkıntı. Bir kolum Azerbaycan, bir kolum İsrail. Ben Evet. iki yere bölüm. Benim 2 vatanım var. Sende neçe tane? Doğru. Sende doğru. 1 tane. Ben Doğru. de 2 tane. Bir burası, bir orası. Bir Doğru. İsmin nedir? Benjamin. Bünyamin. Tanıştığıma çok memnun oldum. Allah Şad Allah. oldum. Allah kömürünüz olsun. Amin. Çok sağ olasın. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Bana akıl versin. İnsan da ne diyeceğini bilemiyor arkadaşlar. Yani Yahudi arıyorduk. Biliyorsunuz bu durumları açmak istemiyorum ama ne Diyecek diyeyim? bir şey yok demeyelim. Aynen. Biz yargısız bir şekilde Siz yorum aynen yapabilirsiniz. Biz gördüğümüzü aktaralım. Biz konuşmayalım. Çünkü konuşunca sıkıntı oluyor. kötü oluyoruz. Aynen. Ama dediğim gibi yani 300-400 yıldır buradalarmış. Burada yaşıyorlarmış. Şimdi bir şu sinagoga gidelim. Bakın pentagram işareti. Yahudilerin işaretleri. Şurada da İbranice yazıyor. Kırmızı Kasaba Bilgi Merkezi. Evet, tam merkezine geldik galiba kasabanın. Burası tam merkezi oluyor. Altı kubbeli sinagog ne tarafta kalıyor? Sinagog bu müzeydi. Burası müze evi mi? Müze. Tam müze evine girelim ilk o zaman. Sinagog daha mı ileride kalıyor? Da, çok. Tamam. Açık mıdır müze evi? Müze bile açık değil, burada değil, bura olsa. Şuraya mı? Da, Söyleyeceğiz mi oraya? ha söyleyeceksin mesela. Ha, sonra oraya geçeceğiz. Evet. Tamam. Çok teşekkürler. Şuradan müze için danışacakmışız. 1908 yılında yapılmış arkadaşlar, bakar mısınız? Yadigar resmen ev. Bak burada ne yazıyor? Kırmızı Kasaba Yahudilerinin evinin evinin berpası diyor. Eski ve yeni hali. Sanırım burası restore edilecek galiba. Yahudi evini berpa eder. Restore edilir. Amerika Birleşmiş Şartları ve İsrail seferlikleri Haydar Aliyev Fonu ile. Anladım. Amerika'nın, İsrail'in ve Azerbaycan'ın yardımıyla burası yapılacakmış. Dağ Yahudileri Müzesi. Müze yeniden ilkin görkeminde dikilmiş Karçok Sinagogu'nun binasına yerleşir diyor. Burası eskiden sinagogmuş. Sinagog müzeye çevrilmiş. Girelim bakalım. Burası arkadaşlar Dağ Yahudilerinin müze evi. Kadınların giydiği kıyafet, erkeklerin giydiği kıyafet, bunlar da çocukların giydiği kıyafet oluyor. Bunlar kullandıkları halılar. Bakın o dönem tarımla uğraştıkları için burada demir dövüyorlar, tarımla uğraşıyorlar, at nalları, vurduğu çekiç. Onlar hep simgelenmiş.
Şunlar halı dokumacılığı falan oluyor. Bu ise kaynar Burası çok güzel. Slava'da. Kasa Slava. Aa evet. Kırmızı kasa. Kırmızı kasaba. O dönem ki halk. Oradan buraya geliyor. Ticaret kanalları. Ha, bu. ticari kanalları. Ticaret edipler. Hı hı. Bu ise tütüncülük. Tütüncülük yapıyorlardı herhalde. Tütüncülük yapıyorlar. Bizde bilgi 3 dilde var. 3 dilde. İngiliz dili, Rus dili ve Azeri dili. Azerbaycan dili. Anladım. Yukarı kata çıkalım. Bak, üzümcülük de var galiba burada. Şarap yapıyorlarmış, evet. Siz Türkiye'nin hangi şehrindesiniz? İstanbul. İstanbul. Geldin mi İstanbul'a? Evet. Süper. Neresine geldi? Türkiye'nin geçmiş payitahtı. Ha. Ben biliyorum. Osmanlı. O evet. Ulan Dil tahsil. tahsil 20. illərdən tutmuş, 4-cü illərdən da 43-cü, 50-ci illərə. Bu isə müəllimlər konferansıdır, Hı hı. Yemekleri. yeməkləri. Biz buraya gələndə həm Azeri kültürü götürdük, həm öz kültürümüzü saxladıq. Yani birlikte yaşıyorsunuz. Hem Azerbaycan kültürüyle hem de kendi Yahudi kültürünüzle. Bizdə yeməklərdə ət və süd qarışdırma olmaz. Domuz yiyor musunuz peki? Domuz da yox, Domuz da yok. dəvə yox, domuz da yox. Normalde peki Yahudiler domuz tüketir mi? Yox. Bilmediğim için soruyorum. Hiç tüketmiyor. Anladım. O İslamda da var, Evet, Yahudilərdə də var. Evet. Burası da sinagog galiba. Sinagogu, O nerede? Onu ziyaret edeceğiz. o çayın qarında. Buraya uzak mı? Herhalde o ya. Köyün girişi. Köyün ne tarafında kalıyor? Girdiniz mi? Evet. Buradan çıxıyorsunuz. Evet. Aşağı düşüyorsunuz. Tamam. Aşağıda çay yolu. Hı hı. Çay yoluyla sağa düz gidiyorsunuz. O da sağına polisler de var. Ha, anladım. Tamam. Oraya bırakmıyorlar. Tamam. Uzaktan çekebilirsiniz. İçine giriş yok galiba, değil mi? İçine giriş yok. Anladım. Burada gazete küpürleri var. Ve bizde İbrani dilinde Evet. əlifbalar bunlardır. Yuxarıdakiler ise Latin əlifba. Yahudilərdir. Ve bunlar konferansa Şveysariyada. Anladım. İsviçre'de bazı şehrinde Siyonizm konferansı olmuştu ve onlar oraya gitmişler. Bunlar gitmiş. 1897 yıl. Anladım. Bazel şehri diyor. Bazel'e. Bazel'e Bu gitmişler. radikal yoldadır. Hem kabalisti Hı hı. hem de din icmasının rabini olmuş. Quba, Derbent, Bakı. Derbent'te de mi var? Derbent Quba xanlığının içindeydi. Eskiden değil mi? Sovyetler Əvvəllər döneminde. xanlığı vardı. Birinci olub Əfşarlar. Evet. İmperatorsu Nadir Şah Əfşar öləndən sonra başladılar xanlıq. Quba xanlığı, Gəncə xanlığı, Bakı xanlığı, sonra var bu Qarabağ xanlığı və biz Quba xanlığında Quba xanlığıydı, Quba burası. xanlığında 1734-cü ildə gəlmişik. Burası Bura Tevratların qoyduğu yerdir. anladım Tevratların. Aaron Musa'nın qardaşı onun adından verilmiş şkafdır. Anladım. Qutu. Bu qutunun içində Tevratlar da var. Hal-hazırda yoxdur. Və bu komünist vaxtında hər şey gizli şəkildə olmuşdur. Anladım. Çünkü Kapalı din- kapılar ardında. Dini icazə vermiş. Evet. Həm müsəlmanlarda, həm də yahudilərdə. Bu biz dayanan yerdə sinagogdur. Aşağıda sinagogu. Burası değil mi? Sinagogmuş Evet, önceden. sinagogmuş. Bu Holokostu. Holokost 1941-ci ildə başlayıb. 42-ci il isə Rusiyanın Məşq şəhərinə hücum eləmişlər və orada imam var. Anladım. Müsəlmanlar imamı ona məktub göndərmişlər ki, biz bu şəhərə hücum edəcəyik, Yahudiləri bizə ver. Və orada imam, müsəlman imamım demişdi ki, burada Yahudilər var. Amma sonradan olan Yahudilər var. Təmiz Yahudilər yoxdur. Ona görə hücum eləmir.
Alman faşistləri demişdilər ki, bizim üçün fərqi yoxdur, istər Yahudi sonradan olsun, istər anadan olsun. Bizim üçün heç bir fərqi yoxdur, biz Yahudiləri vuracağıq. Bunlar çalgılar, Alətləri, enstrümanlar, akordeon. İnsan əgər bir yerdə yaşıyorsa oranın kültürünü götürmelidir. Kesinlikle, kesinlikle. Hem öz kültürünü saklamalıdır, hem de o yaşadığı yerin kültürünü Doğru. götürmelidir. Ona göre bizde de çalgı aletleri var. Bu davul mu oluyor? Davul, Yok. evet. Nagore. Bu nagara. Davul. Nagara elle Ha, çalınan. elle böyle yana konuluyor, böyle çalınıyor. Anladım. Bu kemençe, Kemençe. zurna, Bu birisi ise akordeon. akordeon. İkinci Dünya Muharebesi'nden sonraki iller esasen Kırmızı Kasaba için inkişaf dövrü olmuştur diyor. İnkılap devri galiba. Değişim yani. Değişim, revolüsyon. Revolüsyon sözü Rus kökenlidir. Değişim. Bu sistemle ilgili Yahudilerin xeyri fondudur. Gila ki, Gilan sözünden götürmüştür. Gilan. Çünkü biz Babil vaxtında əsir götürmüşdük. Ve Babil'de yaşayanda Babil torpaqları Irak ve İran idi. Evet. Biz İran'ın Gilan şehrinde. Oradan buraya göç ettiniz değil mi? Oradan buraya köç ettik. Gilan'la Kafkaz'ın Kuba xalqı. Anladım. Anladım. Kaç yüzyıl önce? 300 falan mı? 300-400 Biz galiba. 1734-cü ildə gəldiyimizə görə 300, qıdətən 1600-cü ildə. 600. 680-600. Anladım. Anladım. Çok olmuş o zaman. Peki bir şey duydum. Burasını biraz daha böyle yazlık olarak kullanıyorlarmış. Doğru mu? Çünki iş yerləri Rusiyada olduğu üçün burada Gidiyorlar yazları bayramlarda, dinlenmeye. ya bayramlarda ya Memleket gibi geliyor. isti havalarda gəlir. Anladım. İşte zamanında duyduğum bilgiye göre, yanlışsam düzelt lütfen. Bu Sovyetler buraya işgal etmeye geldiğinde dağ Yahudilerini atlar üstünde görmüş. Ha, evet. Yani atlar üstünde kılıç kuşanarak görmüş. Ondan sonradan buraya Dağ Yahudisi ismi verilmiş galiba. Dağ Yahudilər nə üçün? Çünki Sovetlər vaxtında yox, Sovetlərdən çox padişahlıq olub və padişahın adı olub. Deyib ki, bu dağlara çıx, bir bax gör hansı millət, nə millətlər varsa, mənə izahat var. Və orada yazılıb, orada deyilib ki, orada Yahudili olub, Dağ Yahudili. Ondan sonra bizim adımız Dağ Yahudiler. Anladım. Ondan sonradan geliyor. Bu yöresel kıyafet galiba değil mi? Görsən Kafkazın geyimi. Kafkas giyimi. Bu isə Dağ Yahudiləri yaşadığı yerlər. Dünya üzerinde değil mi? Dünya üzərində. Çində, Türkiyədə də var. Türkiye'de onlar tam- İspan Yahudilərdir. Onlar Sfarat Yahudilərdir. Sfarat Yahudilər var, Eşkenaz Yahudilər var, Xabad Yahudilər var, Hasid Yahudilər var. Türkiye'de yaşayan Aşkanaz Yahudiler. Aşkanaz. Nerede kalıyor? Aşkanaz Avrupa Yahudileri. Avrupa Yahudileri. Size kapalı çarşı var. Evet, İstanbul'da. Kapalı çarşının altın mağazaların çoxusu. Evet, onu duymuştum ben. Onu Onlar duymuştum. İspan Yahudileri. Evet. Avustralya'da, Çin'de, Yeni Kazakistan, Rusya. Zelandiya'da, Kazakstan'da, Finlandiya'da. Bu sinagogdaki bu kişiye ne isim veriliyor? Ravin. Ravin. Yani mesela bizde Müslümanlarda hoca oluyor. Hoca, molla. Burada molla. Burada molla, Türkiye'de hoca. Burada da Bu da şeyde Ravin. İbranice Ravin. Ravin, anladım. Sonra Godnisan'a var. Bizim hem Kırmızı sponsorumuz Kasaba'da hem de oldu. milyarderimiz. Evet. 200 kişinin arasında 36. yer. Peki şey diyeceğim, burada bu yolda gelirken çok gördük. Çok böyle büyük şato gibi evler inşa edilmiş. Evet. Onları hep bu kişiler mi inşa ettirmiş? Onlar Rus iş adamı. Rus iş adamlarını. Bizde Kırmızı Kasaba'da 5 milyarder, 10 ise milyoner var. Milyoner var ve bir tık milyarder üstü. var. Evet. Bir tık üstü. Belli zaten. Bunlar milyarderleri, o birisiler ise şato kimi evler tikilər, onlar milyonerlerdir. Anladım. Zengin iş adamı. Aynen. Bunlar kullandıkları aletler. Tövratın aletleri, yani aksesuar. Bu onun üstünde takılı. Rimon sözü üzümden götürülmüştü. Ve üzüm güneleri. Bu ise tılsım kabıdır.
kiduşlu şarap için. Ben bildiğim kimi Müslüman kardeşlerimizde yoktu şarap içmeyi. Evet, evet. Ama bizde var. Bizde bayramların çoxusunda var. Yarısında yoktu. Anladım. Ve bize Şabat günü müqəddəs gündür. Size Cuma. Evet, nasılsa. evet, evet. Ve Şabat günü bizde telefon olmaz, araba olmaz, ışık yandırma olmaz. Yemeği Şabat günü bir gün qabaq hazırlayırlar ve akşamı yeyirlər. Anladım. Kaç gün sürüyor? Bir gün. Bir gün. Bir gün. Cumartesi değil mi? Cumartesi akşamı giriyor, şembe çıkıyor. 6-7. Pazar Evet. Hristiyanlar içindir. Tamam. Hristiyanlar için aynı. 6. gün Yahudiler içindir. 5. gün Cuma sizin. Evet, Evet, doğru. evet. Bu ne işe yarıyor? Bu şafak dine havalidir. Bize orada bayramlarda çalır. Diye üflüyorlar. Anladım. Bu baxanlığın Qusar qəsəbəsində müxtəlif xalqlar dinç yaşayırdılar. Onların arasında Yahudilər də var idi. Yahudi icmasına dindar Rabin Rovim Ben Samuel başçılıq edirdi. Lakin ağır günlər başladı. İran sərkərdəsi Nadir Şahın qoşunları Qafqaza yürüş etdi. Müharibə böyük müsibətlərə səbəb oldu. Saldıranlar kim oluyor? Nadir Şahın qoşunları başçısı qorxaraq, Afşar. mən nə Afşarlar, etdim? Müqəddəs kitabı ələ qaldırdım. Rovim isə ona cavab verdi. Yahudilər indiyədək Azərbaycanın Quba rayonundakı Qırmızı qəsəbədə yaşayırlar. Onlar bu gündə Rabin Rovim Ben Samuel'in cəsarətli hərəkətini xatırlayırlar. Karapapak. Karapapak. Evet. Bu asası mı oluyor? Evet. At başlığı oluyor değil mi o? Başlayalım. At başlığı. Figur farkı yok. Ev temizlenir. Hususi çörekler pişirilir. Cimir ne oluyor? Banyo yapmak. Anladım, anladım. Aynen yapalım. Minora Şam'dan, 8 Şam'dan. 8 Şam, evet. Bu bayram Şamıdır. Bizde Şamlar 13 Şamı var, 7 Şamı var ve 8 Şamlı var. Dinde uşağın, oğlan uşağın erkeğini 13 yaşı tamamlayandan sonra kişileşme kimi gidiyor. Ergenlik. Ergenlik. Anladım. Ve bayram geçirilir Hı hı. ve ibadet edilir. Anladım. Bizde 13'ten sonra hem o erkek çocuğu kişi kimi götürüyorlar. Bizde sinagogda eğer 13 olanda yoktursa ibadet gidiyor. Anladım. Çünkü 13 kişi, yaş sınır. 10 kişi bizi cemaat sayıyor. Anladım. 10 erkek. 10 erkek. Ve bizde ibadet gidilir. İbadette ise Böyle tutuyorlar. iki kutu var. Biri saçlar kurtardığı yerden, iki gözün yukarısından. Biri ise yüreğin üstünden böyle düpedüz bakan yere kutular takılır, kara kutulardır. İçinde dualar var ve onun kayışı var. Onu çeviriyorlar, bağlıyorlar. Orada şey var, orada göstereyim size. Ve onu bağlayandan sonra her şeyi öz məsuliyyətini götürür. Anladım. 13'den balacadırsa, 12 yaşı varsa, çocuğun ne günahı varsa atası ya anası məsuliyyət taşıyır. Anladım. Ondan sonra özü tutmaz. Bu var sünnet eşyaları. Sünnet bizde çocuğun doğuşuna 8. güne sünnet yapıyorlar. 8. gün çocuk doğduktan sonra. Çünkü hekimler de diyor ki uşağı 9. günde uşağı sinir sistemleri açılıyor ve çocuk acı hissedebiliyor. Evet, evet. Ama 8. günde o his yok. İslamiyet'teki gibi mi sünnet oluyor sizde? Bizde başka cüre olur. Sünnet aynı sünnet, kesim aynı kesim. Anladım. Nasıl bize Aynen, sadece 8. başka Aynen. cüre. Bize çocuğa şarap da veriyorlar ki acı duymasın diye. Evet. Bu dini havaletidir, bu Şabat Şamlarıdır. Bu ise ilk kutusudur. Bisamim dili. İbrani dilinde Bisamim'dir. Anladım. Biz onu yakmıyoruz. Anladım, aynen. Bunlar bizim bayramlarımızdır. Pasxa bayramı, Pesach. Ve bayramın akşamında bu yemekler mutlak oluyor. Anladım. Mutlak olmalı. Tavuk var, yumurta var. Yumurta var. Bu ve kiduşlu. Birinci evin büyüğü içiyor, sonra Diğerleri. aile üzvlerine dağıtıyor. Anladım.
Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Çok memnun olduk tanıştığımıza. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Evet. Müze evi bu şekildeydi ve gerçekten arkadaşımız bize en ayrıntılı bir şekilde Dağ Yahudileri hakkında çok geniş bilgiyi verdi. Anladınız diye tahmin ediyorum. Gayet güzel anlattı. Şu sinagogu da bulabilirsek sinagoga da bir uğrayalım. Ondan sonra artık dönelim. Gayet güzel bir şekilde ilgilendiler arkadaşlar. Hatta kişi başı 10 manattı. Biz 5-5 iki aldık. kişi 5-5 10 manat verdik. Ve sonuna kadar da güzel bir şekilde bize aktardı, anlattı. Yani Dağ Yahudilerin kültürlerini, nasıl geldiklerini görmüş olduk. Şimdi sinagoga doğru gidelim. Sana bu ev bayağı eski. İsmin nedir? Sunar. Tunatı. Taner gibi bir şey. Anladım. Senin? Reva. Reva. Süper. Benim de Ünes. Memnun oldum. Şad oldum. Sizde şad oldum deniliyor değil mi? Memnun oldum, şad oldum demek. Arkadaşlar bizi sinagoga getiriyor arkadaşlar. Sinagogu bulamadık da. Şimdi sanırım tam önüne geldik. Evet. Burası. 6 Gümbet Sinagogu. İçeriye girilmiyor galiba değil mi? 6 Gümbet Sinagogu. 1888'de Hillel Ben Hayyim tarafından inşa edilmiş. Sinagog. Az önce zaten müze evinde de bir ufak minyatürünü görmüştük. İçeri giriş yokmuş. Ha, orayı çekmiyorum. İran'dan. Orada bir tane bir gelmişti. Uğur Polat. Evet, arkadaşım. Gerçekten mi? Vallahi. Cikken. Ve bir tane videosu vardı. Orada. Uğur, bak buradan kimi buldum Uğur. Büyüdüm de geldim. Büyüdü de geldi. Nasıl denk geldik bak. Bir de burada doğalgaz hatları hep dışarıda. Onu gördüm. Hep mahallelerin üstünden böyle sokakların üstünden gidiyor. Evlerin yanlarından gidiyor. Okul kasabada mı? Evet. Burada. Burada. Aşağıda. Bayağı büyük bir alanmış. Ben böyle ufak bir yer diye zannediyordum da. Ben de öyle zannediyorum. Büyükmüş. Biz nereye gideceğiz şimdi? Şimdi Kuba'ya döneceğiz. Buradan mı Gezdik çıkalım? mi? Yok, Kuba'ya döneceğiz. geldik, Şimdi o artık taraftan geldik. Gene buradan mı gitmemiz lazım? Bu köprüden geçince de... Buradan yol var. Ha tamam. Ama burada çarpma arabaların gitmesi Yasak. dağılmış. Buradan gidelim o zaman. Siz Kuba'ya mı gidiyorsunuz? Biz geziyoruz. Geziyorsunuz. Biz de işten çıktık. İşten çıktınız. Ne iş yapıyorsunuz? Garson. Garson. Güzel. Sen de garson. İşsizsin. Güzel. Olsun. Ekmek parası nihayetinde. Yapacak bir şey yok. Şu karşıdaki. Bu şey. Albert Adorno. Yok değil. Dağ Yahudileri Müzesi, 6 Kümet Sinagogu. Yanlış hatırlamıyorsam 2. Dünya Savaşı'nda şehit abidesi. Siz ebedi yaşayacaksınız diyor. Hiç kim unutulmudur. Hiç unutulmuyordur. Ebedi. Kırmızı Kasaba ahalisinden diyor. 1941-1945. Büyük Vatan Muharebesi'nden. 2. Dünya Savaşı'ndan. Ne almak olur böyle Azerbaycan? Kaç manat yapıyor? Kaç manat yapıyor? Kaç manat yapıyor biliyor musun? 5 lira. Çok az yapıyor. Az yapıyor. Çok gepik yapıyor da kaç gepik yapıyor? 25 gepik yapıyor. Çok az. Köprüden geçiyoruz. Kırmızı köprüden. Bu köyün ismi neden Kırmızı Köy olmuş? Vallahi ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben de birkaç Ben- bölüm izlemiştim. Şu eski filmlerdendir. Hangiler? Kiraz mevsimi. Kiraz Ha, mevsimi. yaz Güzel. dizileri. Yaz Kurtlar dizileri. Vadisi. Kurtlar Vadisi. Çukur. Çukur. Aşk 101. Böyle. Güzel. En sevdiğiniz sanatçı kim? Türkiye'den. Sanatçı. Müzik. Müzik alanında. Müzik Mahla, alanında. mahla mı diyorlardı burada? Semicek.
Semicek. Semicek, Burada ha. çok dinleniyormuş o ya. Evet. Gerçekten. Canın sağ O olsun. her kader yerde sağ olsun. patladı, sadece Bayağı Türkiye'de patladı değil. gerçekten Semicek. Burası Kuba'nın arka kısmı mı oluyor? Şurası 40 merdivenli. Öyle geçiyor. Meşhur parkı. Nizami Park. Nizami Caddesi de var Bakü'de. Nizami Var. Nizami ne demek? Nizami Güzel. şair. Şair değil mi? Onu Nizami çünkü Gencebay. Bakü'de heykeli var. Onu gördüm. Ona ayrı park. Evet. Bir de burada hep aslan figürleri de çok var. O köprünün, diğer köprünün girişinde çıkışında 2 tane aslan vardı hep. Vay, sonbahar tam yüzünü gösteriyor. Oo. Hündür Gümmetli Hamam. Hündür ne demek? Yüksek. Yüksek. Yüksek kümbetli hamammış burası. Arkadaşlar, Dağ Yahudileri köyü gezimizi bitirdik. Arkadaşlarla beraber şu an Kuba tarafına geçtik köyden. Dağ Yahudileri bu kadardı. Merak ettiğiniz şeyleri aşağı yorumlara yazarsanız seviniriz. Bizim de bilmediğimiz şeyleri yorumlara yazarsanız biz de seviniriz. Çünkü bilmediğimiz çok şey vardır eminim. Bizi aydınlatırsanız biz de mutlu olmuş oluruz. Sizleri seviyoruz. Bu video buraya kadardı. Hep beraber görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm. Aleykümselam.